Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çam kozalaklarından çiçek buketi yapacağız. Önce ahşabımızın zeminini boyuyoruz. Birazcık kuruyacak. Üzerine başka bir renk geçip budak aparatıyla beraber bir ağaç deseni yapacağız. Ama önce zeminimizi kurumaya bırakacağız. Boyadım. Ben gri ve mavi tonlarını tercih ettim. Görseldeki renkler her zaman söylediğim gibi tamamen sizin seçiminize kalmış. Şimdi kozalaklarımızı boyamaya başladım. Kozalakların rengi de yine size kalmış tamamen. Onları da ben kendi istediğim gibi boyuyorum. Kozalakları daha önceden de anlatmıştım. Bahçe makası ile ben kırıyorum. Uçlarını çiçek haline getirebilmek için bir 5-6 sıra bunları temizlemeniz gerekiyor. Bahçe makası da sert dalları kırabildiği, kesebildiği için en kolay yöntem onunla temizlemek bu dalları. Böyle 5-6 sıra kalacak kadar yeterli. Üstlerini ve yaprakların altlarını yanlarına gelecek şekilde boyarsanız sizin için daha güzel olur. Yandan ve üstten alttan bakıldığı zaman çiçek rengini gösterir kozalaklarınız. Öncelikle kozalaklarınızı temizledikten sonra üstlerini muhakkak bir fırça yardımıyla içlerini temizleyin. Hem kozalağın kendi içerisindeki perdesi var hem de kırdığınız kozalakların parçacıkları içinde kalıyor ve fırçanıza yapışıyor boyadığınız zaman o parçacıklar. O yüzden öncelikle kozalaklarınızı iyice temizleyin, daha sonra boyamaya başlayın. Evet, kozalaklarımız yavaş yavaş renklenmeye başladı diyebiliriz. Bu arada ben kozalakları boyamaya başladık ve araştırmaya başladıktan sonra gerçekten kozalağın hayatımızdaki yerini, önemini biraz merak edip araştırmaya başladım. Gerçekten hayatımızın içinde var olan birçok şeyde varmış kozalaklar. Mesela çam kozalağından reçel yapıldığını, öksürüğe çok iyi geldiğini öğrendim. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği, saçlara çok faydalı olduğunu öğrendim. Zaten çam fıstığından hemen hemen herhalde herkes yemeklerine kullanıp süslemeler, tatlandırmalar yapıyordur muhakkak. Hepimizin yemeklerinde vardır çam fıstığı. Ara ara böyle size çam kozalağından ve çam fıstığının faydalarından bahsedeceğim. Bu arada kozalaklarımı boyadım. Sadece bir tanesini ben kendi renginde bıraktım çünkü gözüme çok hoş geldi rengi. Siz isterseniz boyayabilirsiniz, isterseniz siz de öyle bırakabilirsiniz. Ortalarını altın yaldızla renklendirdim. Muhakkak bir renk istiyor orada. Şöyle ki boya rengini kullanmak yerine yaldız, altın yaldız ya da gümüş yaldız kullanırsanız daha güzel oluyor. Parlak bir görüntü veriyor size. Şimdi panomun üst boyasını yapıyorum. Bu boyamız kurumadan budak aparatıyla ahşap desenimizi oluşturmamız gerekiyor. Alt zemininiz kuruyacak, üst zemininiz ıslakken bunu yapacaksınız. Her zamanki gibi fırça yönlerimizin hep aynı yön olmasına dikkat edelim. Evet, böyle hafif çevirerek budak deseninizi yapacaksınız. Şimdi ben tablomun altına saksı görünümü elde etmek için çiçek buketi yapıyoruz ya, saksı görünümü elde etmek için elimde kullanmadığım herhangi bir saksıyı kestim ve onun üzerine hasır bezle kaplıyorum. Ben bu bezi Eminönü'nden almıştım ama yapı marketlerde ya da böyle ufak tefek hobi malzemeleri satan dükkanlarda da bulunabiliyor. Ben silikonla yapıştırıyorum. Siz istediğiniz bir yapıştırıcıyı kullanabilirsiniz bunları yaparken. Evet, saksımız oldu. Şimdi ortasına bana çok sade gözüktüğü için halattan bir şerit yapacağım etrafına. Hem birazcık ona yükselti katacak ve güzel bir görüntü elde edeceğiz. Bu halatı da ben yine yapı marketten aldım.
ama birçok yerde biraz önce de söylediğim gibi temin edip bulabilirsiniz. Evet, saksımız hazır. Ahşabımızın üzerine yapıştıracağız. Sonra kozalaklarımızı ve dallarımızı yapıştırmaya başlayacağız. Devam edeceğiz. Bu arada çam kozalaklarının yangın riski ve havanın nem durumu hakkında bilgi verdiğini öğrendim ben. Yaprakları geniş, açık olan çam kozalağı havanın kuru olduğunu ve orman yangını riskini arttırabileceği anlamına geliyormuş doğada bu. Kozalağın yaprakları kapalıysa eğer bu ortamın nemli olduğunu gösteriyormuş ve yangın riskinin az olduğunu gösteriyormuş. Hatta bu kozalakların biz nasıl ki şu anda yapıyoruz, süs eşyası, hediyelik eşya ya da bir evimize görsel bir süs malzeme. Aynı şekilde Finlandiya'da, İsviçre'de birçok ülkede çocuklara el becerilerini geliştirmeleri için, yaratıcılıklarını geliştirmeleri için ayrıca çam kozalaklarından oyuncak yapmalarını istiyorlarmış. Süs eşyası yapmalarını istiyorlarmış. Sadece bizim değil, eğitimin de faydalandığı bir alet diyebiliriz, doğadan doğal bir alet belki de. Evet, dallarımızı da yapıştırıyoruz. Kozalağın geçmişe dayalı tarihi 60 milyon yılı buluyormuş. Yani çok çok eski. Hatta dinozorların zamanından bile olduğu söylenebiliyor kozalakların. Manevi yükseliş ve ölümsüzlük sembolü olarak bilinen Meksika tanrısının asasında, Antik Roma'daki Isis tapınağın simgesiymiş. Halen günümüze kadar gelen papaların kutsal değneğinde asasında bulunuyormuş kozalak. Aslında hayatımızın dediğim gibi birçok yerinde var olmuş ve var olmaya devam ediyor kozalak. Şimdi panomuzun kenarını süsleyeceğiz. Ben hasır ip sardım. Siz istediğiniz başka bir çalışmada yapabilirsiniz bu arada. Evet, tam tur dönüyoruz. Ben aşağısına bir hareketlilik katmak istedim. İsterseniz siz tam olarak da hasırı kaplayıp bırakabilirsiniz. Ama ben bir hareketlilik olmasını istediğim için altında hafif bir açıklık bırakıp onları bağlayıp daha sonra açıp onu püskül yaptım. Siz istiyorsanız tam olarak da dönüp arkasına asacak yapıştırıp ya da iğneleyip, çivileyip kullanabilirsiniz tablonuzu. Evet, şimdi bunu sarıyorum. İnce bir hasır ipim vardı yine. Aynı şekilde onunla devam ediyorum. Yavaş yavaş da çalışmamızın sonuna geliyoruz. Arkasını bağlayacağız. Ben kendim yine hasır bir ipten arkasına aynı şekilde ip bağlayıp askı oluşturdum. Siz kendinizce başka bir çözümde bulabilirsiniz. Başka bir şekilde hazır bir askılık da takabilirsiniz. İşte çam kozalaklarından çiçek buketimizin sonuna geldik ve çalışmamız hazır. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım çalışmamı beğenmişsinizdir ve denersiniz. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa yorumlardan mutlaka yazın. Beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.